Merhaba, Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok şık gençlerin, çocukların inanılmaz beğeneceği deniz kızı kuyruğu su şişesi kılıfı yapacağız arkadaşlar. Ben gerçekten çok beğendim. Bu yaşta ben bile kullanmayı düşünüyorum. Gerçekten çok güzel. Yine Pinterest'te gördüm arkadaşlar. Başka bir yerde videosuna rastlamadım. Yine Pinterest'ten bakarak uyarlamaya çalıştım. Umarım açıklayıcı bir şekilde anlatabilirim. Hemen ipimden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar şöyle Papatya'nın Cotons ipini kullandım. Renk numarası 01. Aldığım yerin linkini hemen videonun altına link olarak ekleyeceğim. Sizler oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Eğer ulaşamazsanız, eğer elinizde ipleriniz varsa koton iplerle yapabilirsiniz. Diğer iplerle de yapabilirsiniz. Ama koton ip çok gevşemediği için daha rahat kullanacaksınızdır. O yüzden benim tavsiyem koton iplerle örmeniz. Kullandığım tığ numarası 3 milimlik tığ kullandım. Sizler elinize uygun bir tığ kullanın. Eliniz çok sıkıysa, özellikle her videomda belirtmek istiyorum, çok eli sıkı olan arkadaşlar büyük tığ kullanın lütfen. Ben hemen ölçüde vereyim şöyle, eğer eliniz sıkıysa. Bakın benimkilerin eni şöyle 10,5 santim arkadaşlar. Yani eliniz sıkıysa daha küçük olacaktır. Ama gevşek ördüğünüzde 10 santim olacaktır. Şöyle arkalı önünü göstermek istiyorum. Şöyle biraz da bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar normal şekilde örüyoruz. Bunun daha önceden deniz kızı bebek battaniyesini yapmıştık. Yeni doğan battaniyesini. Onu da bu videonun altına link olarak eklerim, göz atmak isterseniz. Kuyruklarını da daha sonradan yapıp ekliyoruz. Dikiyoruz daha doğrusu. Hemen şöyle bu güzellikleri de göstermek istiyorum. Eğer bu askıları kullanmak istemezseniz metal askı takabilirsiniz. Tuhafiyelerden alabileceğiniz şu aparatları da takabilirsiniz. Videoda bahsedeceğim ya da direkt dikebilirsiniz. Evet arkadaşlar, fazla lafı uzatmadan hemen bu güzelliklerin yapımına geçmek istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz abone olup bildirimleri açıp bir de bu videoyu beğenirseniz hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu videonun birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz diyorum ve hemen bu güzelliklerin yapımına geçiyorum. Yapıma başlayalım. Daha yeni açmıyorum. Diğerini de aynen bu iple örmüştüm. Şöyle kamerayı biraz yakınlaştırıyorum. Evet. Şöyle kullandığım tığı göstermek istiyorum. 3.50 milimlik tığ. Şöyle hemen sihirli halkayla başlıyorum. İpimi halka haline getiriyorum. Birleştiği noktadan tuttum. Ve 2 tane zincir çektim. Tığın başını doladım ve halkamın içine ikili trabzanlar yapıyorum. Toplamda çektiğim zincirle beraber 12 tane ikili trabzan yapacağım. 3, 4 ve 5. Bu şekilde 12 tane trabzan yapıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, toplamda 12 tane ikili trabzanımı yaptım. Sihirli halkamın ipini iyice çekip ortaya küçültüyorum. Ve ilk çektiğim zincirin şöyle tepe noktasına battım. Kaydırmayla kapattım. 1, 2 zincir çekiyorum. 3 de çekebilirsiniz. Tığın başını doluyorum ve aynı yere batırıp ikili trabzan yapıyorum. Hemen yanındaki trabzan tepesine 2 tane. Yandaki trabzan tepesine 2 tane. Tüm trabzan tepelerine 2'şer tane ikili trabzan yapıyorum. İlk sırada 12 taneydi. İkinci sırada 24 tane ikili trabzanım olacak. Evet arkadaşlar, toplamda 24 tane ikili trabzanımı yaptım. İlk yaptığım zincirin tepesine batıp kaydırmayla kapatıyorum. Burada 1, 2 zincir çekiyorum. Tığın başını doluyorum. Hemen yanındaki trabzan tepesine batıp 2 tane
ikili trabzan yapıyorum. Bakın. Bir tane bir trabzanın tepesine bir tane yaptım. İkinciye 2 tane. Hemen yanındakine yine bir tane. Hemen onun yanındakine 2 tane. Yani bir tek, bir çift ikili trabzan yapıyorum. Bir trabzana bir tane, hemen yanındakine 2 tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bakın bir, hemen yanındakine 2. Bir tek, bir çift şeklinde ilerliyorum. Evet arkadaşlar, ben bir tek bir çift sıramı bitirdim. İlk çektiğim şöyle zincirin tepe noktasına battım, kapattım. Benim için alt taban yeterli. Sizler de şöyle ölçebilirsiniz. Bakın, ben şişemin alt tabanına şöyle koyduğumda biraz kenarlardan taşması gerekiyor. Çok değil ama. Şöyle sizin de şişenizin büyüklüğüne, küçüklüğüne göre bu şekilde ölçebilirsiniz. Daha büyük şişe kullanan arkadaşlar bir sıra daha örebilirler. Bir sıra daha nasıl örecekler? Bir tek bir çifti, bir üst sırayı 2 tek bir çift şeklinde öreceksiniz. 2 tek bir çift. Evet, şimdi burada daha küçük bir tığ aldım ve sihirli halkamı şöyle iyice sıkıştırıyorum. Ve herhangi bir ilmeğe batarak şöyle bir düğüm atıyorum. Evet. Daha sonra ilmeğimi saklıyorum. Siz daha ayrıntılı bir şekilde saklarsınız. Eminim ki eğer sihirli halkaya düğüm atmazsak maalesef ki çözülüyor. Ne kadar iyi yaparsak yapalım sihirli halkayı çözülüyor. O yüzden ben de riske atmak istemiyorum. Evet. Şimdi artık modelimizi uygulayabiliriz. Şimdi burada hemen bir zincir çektim. Tığ başını doladım. Şöyle zincirimi sıkıştırıyorum. Tığ başını doladım. 1, 2, 3. trabzan tepesine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı trabzan tepesine 2, 3, 4 ve 5. Zincirim yok. 1, 2, 3. trabzan tepesine sık iğne ile sabitliyorum. Tığ başını doladım. 1, 2, 3. trabzan tepesine 5 tane ikili trabzan. 2, 3, 4 ve 5. Tekrar sayıyorum. Hiç zincirim yok. 1, 2, 3.'ye battım. Sık iğne yaptım. Şöyle gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. 1, 2, 3. trabzan tepesine 5 tane. 1, 2, 3, 4 ve 5. 3. trabzan tepesine sık iğne ile sabitledim. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, sıranın sonuna geldim. 5 tane ikili trabzanımı yaptım. Şöyle 1, 2, 3.'ünün dibine battım. Şu şekilde bitiş noktama gelmiş oldum. Şimdi hemen şunu göstermek istiyorum. Şöyle tam ortaya geçeceğim. Kaydırma yaparak şöyle 2, 3.'ünün tepesine geldim. Ve buraya bir şöyle ayraç takmak istiyorum. Çünkü döne döne geldiğimizde burayı şaşırabiliyoruz. Şaşırmak istemiyorum. Birazdan göreceksiniz nasıl şaşırıyoruz diye. Evet, şöyle hemen şunu takmak istiyorum şuraya. Burası benim başlangıç noktam diye. Evet. Bakın, şurayı kapattık. Kaydırmayla tam modelin ortasına geldim. Tığın başını doladım. Zincir yok. Hemen iki model arasındaki sık iğneye geliyorum. 5 tane ikili trabzan. 2,
3, 4 ve 5. Hemen buradan sayıyorum. 1, 2, 3. trabzan tepesine battım. Sık iğne ile kapattım. Tığın başını doladım. Bakın hemen zaten görüyorsunuz iki model arasındaki sık iğne tepesine batıp 5 tane ikili trabzan. 2, 3, 4 ve 5. 1, 2, 3. trabzan tepesine battım. Sık iğne ile kapattım. Şöyle bakın. Tekrar gösteriyorum. Tığın başını doladım. İki model arasındaki sık iğne hemen zaten görünüyor. 5 tane ikili trabzan. 2, 3, 4 ve 5. Hemen şöyle önümdeki modelle trabzanlarını sayıyorum. 1, 2, 3.'ye battım. Sık iğne ile kapattım. Sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar bakın. Şöyle ayracımın olduğu yer, yine sık iğnemi yaptım. Ve yine buradaki sık iğneye geliyorum. 5 tane ikili trabzan. 2, 3, 4 ve 5. Bakın ayracımın olduğu yer, şöyle gösteriyorum, benim bitiş noktam. Hemen buraya battım. Kaydırmayla kapattım. Tekrar bakın şu modelin ortasına geleceğim şöyle kaydırmayla. Tam 3. trabzanın tepesine geliyorum. Ve buradaki ayracı çıkarıyorum. Tekrar bir sonraki bölüm için hemen sık iğnenin altına takıyorum. Evet. Her sırada bunu yapmamız gerekiyor. Çünkü gerçekten ben takmadığımda şaşırdım. Evet. Burada yine zincirim yok. Tığın başını doladım. İki model arasındaki sık iğneye batıp 5 tane ikili trabzan. 2, 3, 4 ve 5. Hemen 1, 2, 3. trabzana battım. Sık iğne ile kapattım. Tığın başını doladım. Sık iğneye batıyorum. İki model arasındaki sık iğneye 5 tane ikili trabzan. 3, 4 ve 5. 1, 2, 3. trabzan tepesine sık iğne ile sabitliyorum. Sıra sonuna kadar devam edeceğim. Evet, sıramın sonuna gelmek üzereyim. Bakın ayracım burada. Yine burada sık iğne yerim var. Bakın modelin hemen üstü sık iğne zaten. Bir alttaki modelin üstü. Burada kafanızın karışmasını istemiyorum. O yüzden biliyorum çok tekrarlıyorum ama kafanızı karıştırmamak için 3, 4 ve 5. Bakın tam ayracın yani şu modelin bitişi. Bakın hemen buraya battım. Kaydırmayla kapattım ve sıramı bitirmiş oldum. Ve yine burada kaydırma yaparak 3. trabzan tepesine geliyorum. Ve yine burada ayracımı çıkarıyorum. Ve yine 3. trabzanı şöyle dibine batıyorum. Evet. Ve yine aynı şekilde devam ediyorum. Şimdi bu şekilde devam edeceğiz. Ne kadar öreceğiz sorusuna gelirsek, hepimizin su şişesi aynı değil. O yüzden endişe ediyorum. Yanlış sayılar vermek istemiyorum. Ben kendi şişeme göre
uyguladım. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Şöyle şişemi aldım. Şöyle ben şuraya gelene kadar ördüm diğerini. Hemen sayı da verirsek eğer şöyle diğerini getirmek istiyorum. Hemen beraber sayalım. Bakın ortayı saymıyorum. Model sırasını sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sıra örmüşüm arkadaşlar. Diğerini de aynı şekilde 17 sıra gösterdiğim gibi şu bitiş çok önemli. Oraya dikkat edin. 17 sıra örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben sıramın sonuna geldim. Toplamda 17 sıra ördüm. Ve yine son olarak aynı şekilde kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Artık ayracımı şöyle çıkarabilirim. Ayracımla işim bitti. Dediğim gibi sizler şişenize geçirip ister daha uzun ister daha kısa yapabilirsiniz. Evet, burada sık iğne sırası, son sıramız var. Hemen şöyle trabzan tepelerine batarak sık iğne yapıyorum. Bakın, sık iğne yerine gelince batıyorum ve kaydırma yapıyorum. Trabzan tepelerine sık iğne, 2, 3, 4, 5, sık iğneye geldiğimde kaydırma yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim ve sık iğne bölümüne geldim. Kaydırmamı yaptım. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Birazcık karşıdan buhar tutup elinizle düzeltebilirsiniz. Gayet şık ve çok güzel oldu bence. Hemen askı bölümümüze gelelim. Bu askıyı genelde sizlerle paylaşıyorum ama yine şöyle göstermek istiyorum. Önce askıyı yapma nedenim, ipim batik olduğu için askının da devamı gibi gelmesini istedim renk konusunda. O yüzden öncelikle askıyı yapmak istiyorum. Renk devam etsin diye. Şöyle uzunca bir ip bırakıyorum. Evet, şu da dikiş için gerekli olacak. İpime bir düğüm attım. 2 zincir çektim. İlk zincire batırdım, ilmek çıkardım. Şöyle ilmeği uzatarak 2 ilmeği aynı anda kapattım. Çevirdim ve şöyle şu 2 ilmeğe batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Sık iğne yapıyorum. Çevirerek yapıyorum. Bakın. Şuradaki 2 ilmeklere batıyorum. Battım, kapattım. Çevirdim. Bakın 2 ilmek var. Şu 2 ilmeği aynı anda batıyorum. İlmeği uzatıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bu şekilde istediğiniz uzunluğa gelene kadar devam ediyorsunuz. Sürekli çeviriyorum ve önüme gelen 2 ilmeğe battım. Sık iğne. Çevirdim. Şöyle bakın. Bu şekilde istediğiniz uzunluğa gelene kadar devam ediyorsunuz. Evet, ben istediğim uzunluğa gelene kadar bu şekilde devam edip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben yeterince ördüm. Şöyle bir zincir çekerek sıkılaştırıyorum ve bitiriyorum. Uzunca bir ip bırakıyorum dikebilmem için. İpimi kesiyorum. Ve hemen size şöyle bir ölçü vermek istiyorum. Diğerinden kısa ördüm. Bir uzun bir kısa olsun diye. Şöyle hemen bir ölçü verirsem. Ben de sizlerle birlikte ölçüyorum. Bilmiyorum ne kadar ördüğümü. Şöyle 82 santim örmüşüm. Hemen diğerini de şöyle uzun olanı da ölçmek istiyorum.
Uzun olansa şöyle burayı kıvırdığım için fazla ölçeceğim. Kıvırma payını da. Şöyle evet. Bunu bayağı bir uzun ölçmüşüm. Yani 1.10 olarak ölçebiliriz arkadaşlar. 1 metre 10 santim. Evet. Şimdi hemen şöyle askımı bir kenara koymak istiyorum. Ve en güzel tarafına şöyle kuyruk kısmına gelmek istiyorum. Hemen kuyruk yapımına başlayalım. Kuyruk yapımını aynı tığ ile yapabilirsiniz. Ama ben birazcık sert olmasını istediğim için şöyle 3 milimle örmek istiyorum. Ama elinizde fazla tığınız yoksa normal kullandığınız tığla 3.50 milimlik tığ ile devam edebilirsiniz. Ya da elinize yatkın herhangi bir tığla. Evet. Ben şöyle diğerini ölçe bayağı söke öre denk getirerek yaptım. En uygun sayılar bu şekildeydi. Diğerleri yaptığım sayılar ya daha küçük oldu ya daha büyük. Bence bu ideal. Ama yine size kalmış. Daha büyük yapmak isterseniz 20 zincirle başlayabilirsiniz. Ben bunu 18 zincirle başladım. Dediğim gibi zincir sayımız önemli. Evet, öncelikle zincirimi çekmeye başlıyorum. Toplamda 18 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane zincirimi çektim. Biraz yakınlaştıralım. Artı bir zincir çekiyorum. Yani 19 zincir oldu. Hemen önümdeki zincire batarak sık iğne yapıyorum sıra sonuna kadar. Toplamda 18 tane sık iğnem olması gerekiyor arkadaşlar. Sıra sonuna kadar sık iğnelerimi yapıp hemen dönüyorum. Toplamda 18. sık iğnemi de yaptım. Şu şekilde toplamda 18 sık iğnem var. Bir zincir çekiyorum. Modelimi çevirdim. Dibinden şöyle başlayarak toplamda 16 tane sık iğne yapacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. Yani 2 tane eksiltmiş olduk. Bakın. Bir zincir çekiyorum. Modeli çeviriyorum. Geriye doğru yine 16 tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar 16 tane sık iğne yapıp dönüyorum. 16 tane sık iğnemi yaptım. Bir zincir çektim. Modelimi çevirdim. Yine dibinden başlayarak 14 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Yine buradan 2 tane eksiltmiş olduk. Bir zincir çekiyorum. Modeli çeviriyorum. Dibinden başlayarak sıra sonuna kadar yine 14 tane sık iğne yapıyorum. Evet arkadaşlar, 14 tane sık iğnemi yaptım. Bir zincir çektim. Yine dibinden başlayarak sık iğnelerimi yapıyorum. Toplamda 12 tane, yine 2 tane eksik yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada 12 tane yaptım. Yine
2 tane bıraktım. Yani buradan 2 tane eksiltmiş oldum. Bir zincir çektim. Modeli çevirdim. Yine 12 tane sıra sonuna kadar sık iğnemi yapıyorum. Yani işin aslı şöyle gösterdiğimde bakın. Her sırada şuraya döndüğümde 2 eksiltiyorum. İkişer ikişer. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidip dönüyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Bir zincir çektim. Modeli çevirdim. Şimdi arkadaşlar yine 2 tane eksilteceğiz. 10 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle yine 2 tane bırakarak. Evet arkadaşlar 10 tane sık iğnemi yaptım. Bir zincir çektim. Çevirdim. Yine 10 tane sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edeceğim. 10 tane sık iğnemi yaptım. Bir zincir çektim. Modeli çevirdim. Yine dibinden başlayarak yine burada 10 tane artık bakın kestik. Şimdi şurada çoğaltacağız. Yine 10 tane sık iğnemi yapıp hemen dönüyorum. Bakın 10 tane sık iğnemi yaptım. Burada çoğaltmam için 3 zincir çekmem lazım. 1, 2, 3. Çeviriyorum. Hemen şöyle önümdeki batarak zincire 1, 2. Bakın 2 tane arttırma yapmış oldum. Daha sonra sıra sonuna kadar sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. Bir zincir çektim. Yine devam ediyorum. Burada sıra sonuna kadar yine 12 tane sık iğnem oldu. Yine 12 tane sık iğneyi yapmaya devam ediyorum. 12 tane sık iğnemi yaptım. Yine burada 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3. Modeli çevirdim. Şöyle önümdeki zincire batarak 1, 2 tane arttırmış oldum. Ve tek tek trabzanlara batarak devam ediyorum. Şöyle çok fazla videoyu uzatmaya gerek yok. 18 zincirle başlamıştık. Burası da 18 zincir olana kadar, 18 trabzan olana kadar arttırmalarımıza devam ediyoruz. İkişer ikişer. Evet arkadaşlar ben sıralarımı bitirdim. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın 18 ile başladık. 18 ile bitirdik. Şimdi şöyle uzunca bir ip bırakıyorum. Ve o şekilde keseceğim. Evet. Bayağı bir uzun ip bıraktım. Şöyle buraya bir düğüm atıyorum. Ve hemen şöyle ucuna bir iğne geçirip geliyorum. Şöyle bir atemin iğnesi geçirdim arkadaşlar. Öncelikle şunu büzmek istiyorum. Bakın şu kabartılı yerlerden şöyle ipimi geçiriyorum. Öncelikle şuradan geçiriyorum. Şöyle baktım. Evet, öncelikle şuradan geçirelim. Bakın şöyle şu kabartılı yerlerden geçiriyorum ve burayı büzeceğim. Aynen dikiş diker gibi. Bakın gördüğünüz gibi büzüldü. Aynen devam ediyorum. Evet. Ve şöyle iyice sıkıştırıyorum. Çok da büzülmesin. Yani çok sıkıştırırsak gördüğünüz gibi büzülüyor. Şu şekilde ayarlayalım elimizle. Evet. Bakın çok güzel oldu. Bakar mısınız? Şöyle. Hemen şöyle ekran kaydını da almak istiyorum ben. Gerçekten çok güzel oldu. Evet. Hemen şöyle şuraya dikeceğiz. Dikiş yerimiz hemen şu ortadaki halkanın hizası. Şöyle. Bakın hemen şuradan şöyle ortalıyorum. Göz kararı sizler de ortalayabilirsiniz. Şöyle biraz açalım.
Biliyorsunuz ki ben dikişte hiç usta değilim. Hiç de sevmiyorum. Ama kıymetinizi bilip böyle mecburen dikişli şeyleri de yapmak istiyorum. Böyle gözüme güzel geldi mi? En iyisi şöyle yatırarak yapmak. Evet. Şöyle hemen şu uçlardan tutturuyorum. İçten de dikebilirsiniz ama diğerinde ben mesela içten diktim ama bayağı bir zor oldu. O yüzden böyle dıştan dikmeyi deniyorum şu anda. Şu kolunuzu içe sokarak dikmek daha zor. O yüzden bu şekilde dikmeyi deniyorum. Eminim ki sizler dikiş konusunda benden daha ustasınızdır. Eminim ki sizler daha güzel yapacaksınız. Ben şöyle kısaca göstermek istiyorum. Bu hizada bu şekilde bata bata dikeceğim arkadaşlar. Evet. İpimi bayağı bir uzun bırakmışım. Bu şekilde dikeceğim. Biraz da kameranın karşısında zor oluyor ama gördüğünüz gibi çok da şık oluyor. Diğerinin kuyruğunu ben aynı tonlarda yapmadım. Ama aynı tonlarda yaparsanız gördüğünüz gibi dikiş izleri de belli olmayacak. Diğerinde bakın şöyle dikiş izleri belli oldu maalesef. Ama bakın bunda hiç yok. O yüzden ne yapıyoruz? Kuyruğunu da başladığımız renkle yapıyoruz. Hem daha güzel görünüyor hem de dikiş izleri belli olmuyor. Evet, yapa yapa öğreniyoruz. Her zamanki gibi. Evet, bu şekilde ben sana doğru dikip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben kuyruğumu diktim. Şöyle göstermek istiyorum. Gayet şık ve güzel oldu. Evet, şimdi gelelim askılarımıza. Arkadaşlar bu askıları bu şekilde hemen kenarlarına şu şekilde dikebilirsiniz. Ya da benim gibi şöyle tuhaf evlerden alabileceğiniz halkalar var. Diğerine gold rengi, buna da şöyle gümüş rengi takmak istiyorum. Az önce yaptığımız askının ipini uzun bırakmıştık. Yine iğnemi geçirdim. Şöyle halkada göstermek istiyorum sizlere. Şöyle geçiriyorum. Öncelikle şu şekilde bakın. Şöyle uzunluğunu ayarlıyorum. Daha sonra bunu dikiyorum. Daha sonra da çantama geçireceğim. Şöyle dilediğiniz gibi, zaten aynı renk olduğu için hiç belli olmayacaktır. Şöyle dilediğiniz gibi dikebilirsiniz. Evet. Gayet güzel oldu. Eğer ben takmak istemiyorum derseniz aynı şekilde az önce gösterdiğim gibi kenarlarına takabilirsiniz. Evet, şöyle yeterince bence sağlamlaştı. Evet. Şöyle hemen meşhur düğümümü atmak istiyorum. Düğümsüz olmaz. Birkaç kere başıma geldi sökülme işi. O yüzden inanın böyle düğüm atmadan kendimi rahat hissetmiyorum. Daha sonra ipimi aralarda yürütüyorum. Daha sonra ipimi keseceğim. Evet, hemen bunu nereye takıyoruz? Şöyle ayarlıyorum öncelikle. Evet. Bakın şöyle tam kuyruk tarafı hemen kenar bölümüne şöyle takıyorum. İstediğiniz yere takabilirsiniz. Tırnaklarımdan takamadım. Evet. Bakın bu şekilde takıyorum. Diğer tarafına da aynı şekilde halkamı dikip takıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben askılarımı taktım. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Gerçekten çok şık ve çok güzel oldu. Hemen şöyle sürekli kullandığım su şişem, dışarıda da burada çalışırken de sürekli kullanıyorum. Şöyle hemen geçirmek istiyorum.
bu güzelliği sizlere göstermek istiyorum. Evet. Şöyle bakar mısınız şunun güzelliğine? Kız çocukları, genç kızlar eminim ki buna bayılacak. Hatta birini de ben kullanmak istiyorum arkadaşlar. Hemen diğerini de şöyle getirmek istiyorum. 2 tane su şişesi kılıfımız olmuş oldu. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.